Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Evde elma ve bardak varsa mutlaka deneyin. Kalıba gerek yok. Tarifimize hemen başlayalım. 4 adet yıkanmış elmanın kabuklarını soyarak iç kısımlarını temizleyelim. Temizlediğimiz elmaları küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Evet, son elmamı da hızlı bir şekilde doğruyorum. 4 adet yıkanmış kayısım var. Onu da küp halinde doğruyorum. Tüm malzemeleri geniş bir tabanın içine alalım. Bir kase yıkanmış kuru üzüm, 1 su bardağı toz şeker, ocağın büyük kısmını alarak orta ateşte sulandırmadan iç harcımızı pişirelim. Karıştıralım. Suyu çektikten sonra 1 su bardağı ceviz ve tarçın ekledikten sonra karıştıralım. Altını kapatarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Hamuru için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tam yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğuralım. 5-5,5 su bardağına yakın unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurma kısmına devam ediyorum. Hazırladığım hamuru tek beze halinde biraz un serperek oklava yardımıyla orta incelikte açalım. Evet, hamuru büyüttükten sonra büyük bir su bardağı yardımıyla yuvarlak keselim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, tüm hamuru kestikten sonra kenar parçaları tekrardan toplayalım. Evet, topladığımız hamurları tekrardan yoğuralım ve tek bir beze haline getirelim. Evet, topladığımız hamuru aynı ebatta
Aynı kalınlıkta açarak keselim. Hazırladığımız iç harcı hamurların yarısına kadar pay edelim. Evet, diğer hamur kenarlarını da topladıktan sonra tekrardan aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Kalan iç harcımızı eşit bir şekilde pay edelim. Hamurları yarım ay şeklinde dikkatli bir şekilde katlayalım. Evet, tüm hamurları katladım. Fırın tepsisine fırın kağıdı sererek aralıklı olacak şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Üzerlerine bir adet yumurta beyazını çırptıktan sonra bir fırça yardımıyla sürelim. Üzeri için file badem kullandım. Üzeri için file bademi her birine pay edelim. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Fırından çıkartalım. Hiç soğutmadan sıcakken üzerlerine pudra şekeri serpelim. Evet, kendi halinde tepside soğumaya bırakalım. Soğuttuğumuz kurabiyeleri servis tabağına alarak ikrama hazırlayabiliriz artık. Bol elmalı, hamuru kıyır kıyır efsane bir kurabiye oldu. Mutlaka deneyin.
Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.